Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir projeyle yine karşınızdayım. Üzerinde görmüş olduğunuz bu yazlık tiril tiril çok tatlı bluzu çalışacağız. Şöyle göstereyim, bakın. Ben bunu daha önce Instagram'da görmüştüm ve kaydetmiştim. Yapılacaklar listesine koymuştum. Yabancı bir sayfada görmüştüm. Ama bununla uyarlayabileceğim bir ip bulamamıştım. Ama kalan iplerin arasında Estiva'yı görünce tam bu modele uyacağını düşündüm ve gerçekten de şahane oldu. Şuna bakar mısınız? Modeli ne kadar da güzel gösteriyor. Duruşu çok güzel, yumuşacık, çok hafif, şahane bir bluz oldu. Ben her zamanki gibi S bedene göre hazırladım ama yapısı biraz geniş bakın. M bedene de çok rahatlıkla olabilir. Zaten bütün yapım aşamalarını paylaştım. Sizler de izleyerek rahatlıkla yapabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan ince pamuklu bir ip ve 2,5 milim tığ. Gayet rahatlıkla yapabileceğiniz bir bluz. Şöyle tekrar göstereyim. Kolların uzun olması, boyunun da böyle dökümlü olması sebebiyle birçok kişinin tercih edebileceği bir model aslında. Çok açık değil. Yakasına siz dilerseniz şu modelden, bakın şu alttaki modelden bir sıra daha geçebilirsiniz. Orijinali bu şekildeydi. Ben de bu şekilde beğendim ve yapmayı tercih ettim. Gerçekten de içime çok sindi. Çok beğendim. Umarım sizler de beğenerek ve severek örersiniz. Evet, bebeğim konuştuğu için bölük bölük oluyor video ama neyse, videoda bütün aşamalarını paylaştım. Sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz. Santim olarak da yine paylaşacağım kaç santim olduğunu. Bu arada normalde ben ütüyü çok fazla kullanıyorum örgülerim ama bu dökümlü bir model olduğu için bunda çok fazla örgü kullanmadım. Sadece gerçekten üzerine buhar tuttum ve yeterli oldu. Onu da söylemiş olayım. O zaman size kolay gelsin, iyi seyirler, hoşçakalın. Evet, modelimize başlayacağız. Estiva'nın, Nako Estiva'nın bu şahane ipini kullanacağım. Gerçekten incecik, yumuşacık ve pamuklu bir ip. Eğer bulabiliyorsanız bu şekilde lütfen pamuklu ipler bulun ve alın. Çünkü ne yapıyoruz? Naylon, polyester ipleri alıyoruz. Onlarla hem emeğimiz boşa gidiyor hem de yazın sıcak aylarında bizi rahatsız ediyor. Ama inanın bu ip gerçekten şahane. Geçenlerde bir yüncüye sordum. O kalktı, artık satılmıyor dedi ama bulabilirseniz eğer bu tarz, bakın, pamuklu olacak. Şöyle bakın, naylonumsu olmayacak, polyester olmayacak. Böyle yumuşacık, ince bir ip. Nako Estiva. Tığım da 2,5 milim, her zamanki tığım. Şimdi omuzdan başlayacağız bu modelimizde. Zincir çekerek başlıyorum. Şöyle 15 tane zincir çekiyorum. Orta ayarda, çok ince de değil, kalın da değil. Orta ayarda çekiyorum. Evet, bakın 15 tane zincirimi çektim. Şöyle gözüme az göründü. 5 tane daha çekeceğim. 5. Evet, toplam 20 tane zincirimi çektim. Omuzdan başlıyoruz. Daha sonra 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Son çektiğim zinciri tutuyorum ve oraya giriyorum. Ve şöyle ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra arada 2 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Ve 2 seferde çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ne yapmış oldum? V trabzan yapmış oldum. Başını doladım. Bakın, bir tane atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum direkt. Buraya hemen bir ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra arada 2 tane zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya tekrar batıyorum. Ve yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani şu şekilde V trabzanlar yapıyoruz. Bir sonraki trabzana geçerken bakın, zincir çekmedim. Direkt başına doladım. Bir zincir atladım. Bir sonrakine battım. Ve şöyle ikili trabzan yaptım. Araya 2 zincir çekiyorum. 2 zincirden sonra aynı noktaya batıyorum. Ve buraya tekrar ikili trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımı yapıp geliyorum. Evet, 9 adet V trabzanımı yaptım. Şöyle bakın. Şimdi başına doluyorum. Bir zincir atlayıp bir sonrakine giriyorum ve buraya şöyle üçlü bir kenar trabzanı yapıyorum. Yani şu başta yaptığımız trabzanın, bir tane trabzan yapmıştık ya, zincir çekerek aynısını yaptım. Şimdi bakın, bulunduğum noktadan dönüyorum. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum.
Daha sonra başına doluyorum. İlk V'min ortasına giriyorum ve buraya bir trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu arada elimi gevşek bırakıyorum. Bakın dökümlü güzel bir örgü olması lazım. Başına doluyorum. Bir sonraki V'ye giriyorum. Şimdi buraya V trabzanımı yapıyorum. Bundan sonra belli bir aşamaya kadar yapacağımız işlem bu. Başına dolayıp her V trabzanın tam ortasına girip aynı şekilde alttaki gibi V trabzan yapıyoruz. Bakın elimi çok gevşek bırakıyorum. Eğer eliniz sıkıysa lütfen tığınız büyük olsun. Bir sonrakine giriyorum. Ve yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Bakın. Baktığımızda şöyle bir görüntü olacak. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Sıra sonunda bitişi ve diğer üst sıraya geçişi bir kez daha göstereceğim. Evet, sıra sonuna geldim. Son V'mi yaptım. Şimdi başına doluyorum. Ve şuradaki trabzanım vardı bakın. Onun üzerine geliyorum. 3 seferde çıkarak buraya bir trabzan yapıyorum ve sıramı bitiriyorum. Şimdi aynı mantıkla bakın şu an biz 2 sıra yapmış bulunmaktayız. Aynı mantıkla toplam 8 sıra yapıyorum. Aynı işlemi, yani toplamda 8 sıramız olacak. Daha sonra modelimizin diğer detayına geçeceğiz. Çok basit, hiçbir numarası yok ama çok zarif bir model. Bir farklılık yapmışlar, tersten örmüşler. Normalde hani hep alttan başlayıp üste doğru geliyorduk ya. Burada üstten başlayıp, yani omuzlardan başlayıp aşağıya doğru gelmiş. Bu da modele gerçekten güzel bir hava katmış. Ben de sizinle birlikte deniyorum. Umarım becerebilirim. Sonu umarım güzel olur. Risk alıp video çekerek başladım. Sonu umarım beni mahcup etmez. Evet, bakın bu şekilde 10 sıra ördüm. 8 sıra gözüme az göründü. O yüzden 10'a çıkardım. Şimdi hemen modele geçiyorum. Evet, 10 sıra ördükten sonra 2 sırada şöyle numaramı 3,5 milim yaptım. Ve bu şekilde ördüm. Bakın daha salaş ve güzel bir görüntü oldu. Hem de aşağıya doğru açılma sağladık. Şimdi hemen modelime geçiyorum. Ben bir tanesini bitirdim. Bir omzu. Diğerini de birlikte yapacağız şimdi. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Büyük numarayla daha güzel duruyor. Daha dökümlü duruyor. İkili trabzan yapıyorum. 5 adet. İlk V'min içine. Evet, 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bakın bir sonraki V'ye giriyorum. Ve buraya sık iğne yapıyorum. Başına doluyorum hemen. Buradaki V'min içine yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Elimi mümkün olduğu kadar gevşek bırakıyorum. Çünkü dökümlü güzel bir model. Evet, 5 tane trabzanı yaptıktan sonra bir sonraki V'ye giriyorum ve sabitliyorum. Sadece V'lerin ortasına, yani şu 2 zincirli kısımlara batıyoruz. Diğer kısımlara batmıyoruz. Başına dolayıp bir sonrakine de aynı işlemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, sıra sonundayım. Son V trabzanın içerisinde 5 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi başına doluyorum. Şurada kenar trabzanım vardı. Buna şöyle batıyorum ve 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Birinci sıramı bitirmiş bulunmaktayım. Sağ ve sol tarafı aynı mantıkla yapacağız. Şimdi dönüyorum. Şöyle kendimce bir kısımdan V yaka girintisi vermeye çalıştım. Diğer kısımdan da koltuk altı girintisi. V yaka girintisini daha derin vermeye çalıştım. Yani bu taraftan biraz daha artırmaları fazla yaptım. Bu kısımdan biraz daha az yapmaya çalıştım. Şöyle bakın. Bunu da bununla tutarlı olması lazım. O yüzden de şöyle bakın, ipin olduğu kısım
V yaka kısmına denk gelecek kısım. O yüzden de hemen buradan bakıyorum nasıl devam etmişiz. Evet. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Aynı noktaya şöyle dibine batıyorum. Ve buraya yine 5 tane trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5. Daha sonra bakın sıradaki yelpazemin 5 tane trabzan oluyordu ya. Şöyle üçüncüsüne batıyorum ortasına ve sabitliyorum. Başına doladım. Şimdi şuradaki 2 tane yelpazem vardı. Bunun ortasında bunları birleştirdiğim sık iğne kısmı vardı. Oraya batıyorum. Bu sırada yelpazeleri bu kısımlara yapıyoruz. Bir önceki sırada sık iğne ile birleştirdiğimiz kısımlara. Model bundan ibaret. Bundan sonra tamamen bu şekilde tekrar edecek. Şimdi geldim. Şuradaki yelpazemin 3. noktasına, buradaki sık iğnenin tepesine batıyorum ve sabitliyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Sık iğnelerin üzerine yelpazeleri yapıyoruz. Evet, ikinci sıranın da sonundayım. Şimdi burada birleştirmemi yaptıktan sonra kenar trabzanına şöyle bakalım nasıl yapmışız. Giriyorum ve bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Daha sonra dönüyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. 3. sıraya geçiyorum artık. Şuradaki sık iğneye batıyorum ve buraya diğeriyle tutarlı olmasına gayret ediyorum. Doğaçlama yaptığım için diğerini. 3 tane trabzan yapıyorum. Yani yarım yelpaze yapıyorum. Daha sonra şurada yine 3. kısmı batıyorum. Ve yine bu sık iğne kısımlarına yelpazelerimi yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Sıra sonunda tekrar göstereceğim. Evet, sıra sonundayım. Son yelpazemi yaptım. Şimdi 3. kısma batıyorum sık iğneye. Daha sonra da başına doluyorum ve şuradaki kenar trabzanına batıyorum. Ve 3 zincirle yukarı çıkarak kenar trabzanımı yapıyorum. Evet, 3 sırayı bitirmiş olduk. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Örgünün arka yüzündeyim. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Buradaki ilk sık iğne kısmına batıyorum. Ve bakın burada artırma yapacağım için beşli yelpaze yapıyorum. Artırma yapmayacak olsaydım üçlü belki yapardım. Bir tane daha yapalım. Evet, daha sonra normal modelimi diğer sıralardaki gibi devam ettiriyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Evet, son yelpazemi yaptım. Koltuk altına denk gelen kısımda olduğum için burada artırma yapmayacağım. Şöyle bakın. Direkt batıyorum, sabitliyorum ve bir zincir çekip başına dolayıp 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Evet. Şimdi devam ediyorum. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Daha sonra buradaki sık iğneme 5 tane trabzanımı yapıyorum.
4 ve 5. Buradan geliyorum. 3. 4 tane mi trabzan yapmışım? Evet, 4 tane yapmışım. Şöyle ortadan neyse batalım. Batıp sabitliyorum. Ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Şu an kaçıncı sıradayız? Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. sıradayız. Toplam 10 sıra öreceğiz. Daha sonra birleştirme yapacağız zaten. Evet, sıra sonuna geldim. Burada bir artırma yapacağız. Bakın ipin olduğu kısım yani V yaka kısmına denk geleceği için. Şöyle bunu sabitledikten sonra başına doluyorum ve şurada kenar trabzanın yanındaki kısma batıyorum. Ve buraya 3 tane trabzan yaparak burada bir yarım pelerin artırıp çoğaltıyorum. Pelerin diyorum, bir yelpaze diyorum, işte adını da bilmiyorum da. Evet, daha sonra kenar trabzanımı da yapıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi geçiyoruz bir üst sıraya. 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve yine normal modelimi devam ettiriyorum. Burası V yaka kısmına denk geleceği için şimdi 5 tane trabzanla ilk yelpazemi oluşturuyorum. Sıramı normal modelime göre devam ettiriyorum. Nerede çorapların? Hı? Niye çıkardın çoraplarını? Çoraplarını getir de giydireyim. Hadi kızım. Hadi çiçeğim. Getir de giydireyim çoraplarını. Hadi anneciğim. Akıllı kızım, üşürsün hadi. Evet, geldim sıra sonuna. Şimdi şuradaki, burası koltuk altına denk gelecek kısım olduğu için burada çok artırma yapmamak adına 3. trabzana batıp sabitliyorum. Başına doluyorum ve normal kenar trabzanımı yapıyorum. Evet, 3 seferde çıktım, kenar trabzanımı yaptım. Bakın V yaka kısmı daha sivri, koltuk alt kısmı hafif geniş. Yani burası kadar sivri bir geçiş yok. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Burası kenar olacağı için, koltuk altına denk gelen kısım olduğu için buraya şöyle bir üçlü trabzan yapacağım. Yarım pelerin niteliğinde, yelpazemi neyse artık. Daha sonra üçüncüsüne batıyorum ve sabitliyorum. Yani şöyle çok derin bir geçiş olmasın diye böyle bir geçiş yaptım. Daha sonra normal modelimi sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Evet, 7. sırada göğüs kısmına geldim. Yani V yaka kısmına. Bakın sıra sonuna geldim. Normalde koltuk altına denk gelseydik eğer şu kısma batıp üçlü trabzanla kenar trabzanımı yapıp yukarı çıkacaktım. Ama göğüs kısmında olduğum için artırma yapmam gerektiğinden dolayı şu kısma batıyorum. Ve buraya 3 tane ikili trabzan yaparak yarım pelerin yapıp böyle bir artırma yapıyorum. Daha sonra da başına doluyorum ve şuradan üçlü trabzan yaparak kenar trabzanımı oluşturuyorum. Evet, ve bu şekilde 7. sıramı tamamlıyorum. Şöyle karşıdan netleştirelim. Görüyorsunuz. Bu arada havada kararmış, ışığı yakayım. Evet, bir üst sıraya geçiyoruz. Yine 3 zincirle yukarı çıktım. Sondaki üçlü pelerinimin ikincisine batıyorum. Ve buraya yine şöyle, ay pardon yanlış yaptım. Köşeye batacaktık. Başka model aklım gitti. Bu tarz başka bir model de var. Şu köşedeki sık iğne kısmına batıyorum. Ve yine buraya 3 tane trabzan yaparak yarım pelerin yapıyorum. Daha sonra şuradaki üçlü trabzanın, üçlü pelerinin ortasındaki trabzana batıyorum.
ve sabitliyorum. Burada da yine yarım bir artırma yapmış olduk. Sonra normal modelimi devam ettiriyorum. Şu an 8. sıradayız. 2 sıramız kaldı. Daha sonra birleştirmeyi yapacağız. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp dönüyorum. Evet, geldik son sıraya. Toplamda 9 sıra varmış. Biz de şu an 9. sırayı öreceğiz. 3 zincirle yukarı çıktım. Burası koltuk altına denk gelen kısım olduğu için burada daha fazla artırma yapmak istemiyorum. Ve şuradan 3.'süne batıyorum ve sabitliyorum. Ardından başına doluyorum ve buradaki sık iğne kısmına yine yelpazelerimi yaparak modelimi devam ettiriyorum. Şu an son sıradayız. Sıra sonuna kadar şimdi normal modelimi devam ettiriyorum. Evet, şimdi iki tarafta eşit bir şekilde ördükten sonra ikisinin de bu, bakın, iplerin bitiş yerleri, başlangıç noktamız. Şöyle V yaka kısımlarından birleştireceğim. Dikeceğim diyorum, bağlayacağım. Evet. Bu şekilde bağladıktan sonra şöyle bakalım. Evet, çok güzel oldu. Şimdi şuradan ipimi takacağım ve normal modelimi döne döne devam ettireceğim. Belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüm sizinle paylaşacağım. Evet, ön bedeni bu şekilde ördüm. Bu uzunluk benim için yeterli. Crop bir model olacağı için. Şöyle V yakadan sonra kaç santim örmüşüm onu da paylaşayım. Evet, tam 13 santim örmüşüm. Şimdi arka bedene geçeceğiz. Arka bedeni ördükten sonra birleştirip alt kısmı döne döne öreceğiz. Arka bedene yine şuradaki gibi aynı V trabzanlarla başlayacağız. 2,5 milim tığımla öreceğim önce 10 sıra. Daha sonra 3,5'a geçeceğiz. Ön ve arka uyumlu olsun diye. İpimi sabitledikten sonra 70 tane zincir çekiyorum. Zincirim orta ayarda olacak. Çok sıkı veya çok geniş çekmiyorum. Evet, 70 tane zincirimi çektim. Şimdi V trabzanlara başlayacağım. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Son zincirime bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar bir tane ikili trabzan yapıp ilk V'mi oluşturuyorum. Başına doluyorum. Bir zincir atlayıp bir sonrakine geçiyorum. Ve ikinci V'mi buraya yapıyorum. Aynı ön modelde gösterdiğim mantıkla 10 sıra V trabzanlarımı yapacağım. Daha sonra tığ değiştirip 2 sıra daha yapacağım ve modele geçeceğim. Arka bedeni de yine yukarıdan aşağıya doğru öreceğiz. Evet. Şimdi bu şekilde ben örüp döneceğim. Evet, arka bedeni de aynı önle aynı şekilde önce 8 sıra bu V trabzandan yaptım. Sonra tığımı değiştirdim. 3,5 milime geçtim. 2 sırada bununla yaptım. Daha sonra da hiç artırma yapmadan direkt olarak bu yelpaze modelimi uyguladım. Şimdi bu aşamada biraz ördükten sonra şu omuz kısımlarından dikeceğim. Önle arkayı aynı orantıda örebilmek adına buradan dikip birleştirip aşağısını o şekilde örmeye devam edeceğim. Şimdi ipimi ayarladım. Omuz kısımlarından dikmeye başlıyorum. Şöyle sabitleyeceğim. Ay, ipimi düğüm yapmayı unutmuşum. 2 tane düğüm yapalım şöyle. Evet. Şöyle alttan geçiriyorum. Buraya aslında bir sıra sık iğne yapmayı da düşündüm ama sonra çok modeli kabalaştırmak istemedim. Zarif, ince, geçişli olsun istedim. Çünkü yaz aylarında efil efil olsun istiyorum giydiğim kıyafetlerin. Ne kadar çok örgü detayı sokarsak o kadar kaba oluyor.
O yüzden de o işe girmek istemedim. Şöyle bakın. İlmekleri karşılıklı dikiyorum. Her zaman dikerken omuz kısımlarını dıştan birleştirmeye başlıyoruz. Dıştan içe doğru. Daha orantılı oluyor çünkü. İçten ayarlayamayabiliriz. Burada ikisi de kenar olduğu için ayarlamak daha kolay. Şurada ortaya denk geldiği için ayarlayamayabiliriz. O yüzden ayarlıyorum. Evet. Şimdi bu şekilde bakın göründüğü gibi dikiyorum sağ tarafı. Sol tarafı da aynı mantıkla dikeceğim. Omuz kısımlarını birleştireceğim. Daha sonra birleştirdikten sonra alttan örmeye devam edeceğim. Evet, şimdi ben arkayı ve önü aynı uzunlukta ördüm. Şöyle kaç sıra örmüşüm onu da hemen söyleyeyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra. Toplamda 13 sıra örmüşüm. Şöyle bakın ön ve arka zaten aynı uzunlukta. Bunu dilediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Zaten şu an üzerimize giydiğimizde boyu anlaşılıyor. Şimdi bakın arkadaymışım en son. Arkayı bitirdim. Önle birleştireceğim ve döne döne öreceğiz. Sıra sonundayım, direkt bulunduğum noktadan şöyle karşıya öne geçiyorum. Buradaki sıra başındaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle ikisini birden sabitliyorum. Ardından direkt bulunduğum noktadan 3 tane zincir çekiyorum. Örgünün ön yüzünden. Başına doluyorum. Şurada beşli trabzan grubumuz vardı. Bunun ortasındaki 3. trabzana batıyorum ve buraya bir tane trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Tekrar aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra araya 2 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani şu şekilde V trabzan yapıyoruz ikili olarak. Başına doluyorum. Şurada sık iğnemiz vardı. 2 tane beşli grubun birleşim noktası. Buraya batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Şuradaki beşli gruba geliyorum. Buraya geçiyorum. Şimdi buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Buraya tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın. Şu modeli uygulayacağız. Yani yapacağımız model bu. Şöyle netleştirelim daha iyi anlaşılsın. Başına doluyorum. Buradaki sık iğneye geliyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle karşıdan baktığımızda modelimiz daha net anlaşılıyor. Başına doluyorum. Beşli trabzan grubuna giriyorum. Üçüncüsüne buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Buradaki sık iğne noktasına geliyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi bu şekilde döne döne başladığım noktaya kadar öreceğim. Başladığım noktada tekrar, yani şu noktada tekrar görüşelim. Evet, sıra sonuna geldik. Şu birleştirme noktasında modelimizle ilgili şöyle bir sıkıntı oluştu. Bakın trabzanlar yan yana denk geldi. Bu bizim için şu an sıkıntı oluşturuyor. O yüzden de trabzanlar yan yana denk gelmesin diye başına doluyorum. Şöyle orta bir noktaya batıyorum. Ve buraya şöyle ikili trabzan grubu yapacağım. Yani modelimizin biraz dışına çıkacağız ama bir saniye, çok yakın oldu böyle. Şu köşeye yapalım. Aynı noktaya tekrar ikinci trabzanım. Araya 2 zincir, aynı noktaya tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Daha sonra bakın şuradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlk yaptığım trabzanın ve kaydırıp birleştiriyorum. Yani burada şöyle bir
durum oldu ama artık birleşince sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi 3 zincirle tekrar yukarı çıkıyorum. Şimdi modelimizde küçük bir değişiklik yapacağız. Şuradaki birerli olan trabzanların üzerine çift batacağız. Yani bu kısımlarda şöyle ikili trabzan yapmış olacağız. Başına doluyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Buraya tekrar şöyle ikili trabzan grubu yapıyorum. Arada yine 2 zincir. Aynı noktaya tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Yani şu modelimiz değişmeyecek. Şimdi şuradaki tekli trabzanın üzerine geliyorum. Buraya bu sırada çift batıyorum. Yani 1 olan trabzan sayımız bakın bu sırada 2'ye çıkıyor. Şimdi modelimi bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Şöyle bir kez daha yapalım. Şu V'nin üzerine tekrar bir tane daha V yapıyorum aynısından. İkili trabzan grubundan oluşan arada 2 zincir. Daha sonra başına doluyorum. Şuradaki tekli trabzanın üzerine batıyorum. Buraya şöyle birinci trabzanımı yaptım. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve ikinci trabzanımı yapıyorum. Böyle bir genişletme yapıyoruz yani bu sırada. Bakın bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar şu başlangıç noktasına kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet, bedeni birleştirerek örmeye başladığımız birinci sıra şuydu. İkili trabzan, arada 2 zincir, ikili trabzan aynı noktaya. Daha sonra birleşme noktasında bir trabzandı. Bir üst sıraya da aynı modeli sadece şu birleşme noktasındaki bir trabzanı görüyorsunuz. Şurada 2 trabzan yaptım. Bu sıradan 2 sıra ördüm. Yani bakın tek trabzan yaptığım sıra bir sıra, 2 tane trabzan yaptığım sıra 2 sıra. Şimdi 3. sırada da göstereceğim size. Şöyle bakın. 3. sırada da buradaki ikili trabzan sayısını 3'e çıkardım. Yani şuradaki trabzan sayım 2 ama bu yelpaze gibi olan kısımda bir alt sırada bakın 2 tane trabzanım vardı ya. Bu 3. sıra, bir sonraki sırada pardon 3. sıra diyorum. Yani şöyle 1, 2, 3, 4. sırada 3'er tane trabzan yaptım. İkili trabzan, arada yine 2 zincir. Bu şekilde bakın karşıdan baktığımızda böyle bir görüntü var. Şöyle bakın. Şimdi bunu da nasıl yaptığımı da şöyle bitişte hemen göstereyim. Bir üst sıraya yani son sıraya çıkacağız. Artık örgümü ben bitireceğim. Bunun boyunu siz kendi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şu pelerin kısmını göstereceğim. 1, 2, bakın alt sırada bu kadar yapıp araya 2 zincir çekmiştik. Bu 3. yani son sırada pardon 4. sırada 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir, aynı noktaya tekrar 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım ve ilk başladığım noktaya döndüm ve birleştirdim. Şöyle bakın karşıdan da görüyorsunuz. Bu şekilde gayet güzel duruyor. Şimdi artık son sıranın yapımına geçebiliriz. Evet, son sıranın yapımına geçiyorum. Şu ikili trabzanların bulunduğu noktadayım. Başına doluyorum. Şuradaki 2 zincir çektiğimiz bu yelpazenin tam ortasına batıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkinci trabzanım. Tekrar batıyorum. Üçüncü trabzanım. Tekrar batıyorum. Dördüncü trabzanım. Tekrar batıyorum. Beşinci trabzanım. Tekrar batıyorum. Altıncı trabzanım ve buradaki bu görüyorsunuz 2 tane trabzanımın olduğunun ortasına batıyorum ve birleştiriyorum. Evet, son sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Gördüğünüz gibi 6 tane trabzan ve burada birleştirme yapıyoruz. Şimdi böyle birleştirince biraz pot oldu. Bir saniye. Burayı şöyle birleştirelim. İkili trabzan şeklinde birleştirelim. Evet. Böyle gayet güzel olacak. Hatta ilk başı da öyle başlayalım. Şimdi ben bunu gelişi güzel örüyorum. Şu noktaya şöyle yine ikili trabzan yapalım. Bitişlerimiz bu şekilde olsun. Şu boşluğa 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ikili trabzanı yaptıktan sonra başına doluyorum. Yine şu 2 tane trabzanım var diye onların üzerine şöyle ikili trabzanlar yapıyorum. Evet, bitişimiz de bu şekilde olsun. Gayet güzel oldu. Başına doluyorum. Tekrar bu boşluğa geliyorum.
Buraya yine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 ve 6. Şöyle karşıdan bakın. Başına doluyorum. Buradaki ikili trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki noktaya giriyorum. İkisine de yine şöyle ikili trabzan yapıyorum. Son bitiş sıramızı da görüyorsunuz. Bu şekilde kapatıyoruz. Şimdi ben hepsini tamamlayıp dönüyorum. Evet, bakın bedeni bitirdim. Şöyle şu yelpaze modelinden sonra 1, 2, 3, 4, 5 sırada şu modeli uyguladım. Aynı bu yöntemle bakın. Şöyle netleştireyim, daha net anlaşılır. Şimdi artık kola geçebiliriz. Kol detayı için şöyle bakın, şu V trabzan olan kısmın benim kol ölçüm için yeterliydi. Burayı şöyle kol için bıraktım. Bunu kendi bedeninize lütfen ayarlayın. Kol genişliği herkesin farklı olabilir. Şimdi bu noktadan ipimi taktım ve şöyle üzerlerine batarak buralara sık iğne geçiyorum. Bu sık iğnelerin üzerine modeli geçeceğim. Modelde, bu kola uygulayacağımız modelde şu bedendekinin aynısı olacak. Hem uzunluğu hem mantığı aynı olacak. Şimdi ben böyle kolun çevresini tamamen sık iğne ile bir geçeyim. Daha sonra modeli de size göstereceğim. Kolu tamamen sık iğne geçtim. Şimdi hemen modeli uyguluyorum. Şu an koltuk altı kısmındayım. 2 zincirle yukarı çıktım. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Bir zincir atlayıp bir sonrakine giriyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir, aynı noktaya tekrar batıp tekrar buraya ikili trabzan yapıyorum. Yani şu aşağıda yaptığımız V trabzanın aynısını yaptık. Başına doluyorum. Bir zincir atlayıp bir sonrakine giriyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu koltuk altına denk geldiği için sadece buraya 2 tane yaptım. Bundan sonra modelimiz bu. Bir zincir atlayıp bir sonrakine giriyorum. İkili trabzan. Arada 2 zincir. Aynı noktaya tekrar ikili trabzan. 1 ve 2. Bir zincir atlayıp bir sonrakine bir sık iğne atlayıp bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi birinci sırada bu modeli yapacağız. Döne döne sıra başına geleceğiz. Tekrar ikinci sıraya geçeceğiz. İkinci sırada bakın şu ikili trabzanı yapacağız. Üçüncü sırada da aynısını yapacağız. Dördüncü sırada şuradaki ikili trabzan kısmını 3'e çıkaracağız. Beşinci sırada da aynı şu kenardaki gibi 6 trabzan ve 2 birleştirme noktasında trabzan şeklinde şu modelin aynısını kola uygulayıp dönüyorum. Evet, şimdi ölçülerini de sizinle paylaşayım bluzum bitmişken. Dediğim gibi biraz önce de söyledim. Çok ütü vurmadım. Sadece hafif buhar tuttum. Şöyle enden üst kısım bakın 46 santim. Biraz salaş bir yapısı var. Bayağı bol duruyor. Alt 49. Şöyle en altta 53 santim. Şöyle bedeni de gösterelim. Bakın beden 44 santim. Boyu da şöyle ölçelim. 41 santim. Bir de şu modele geçtiğimiz kısmı da söyleyeyim. Bakın şu üstteki V trabzanlı kısmı 16 santim. Ondan sonra bedene geçiyoruz. Evet, ölçülerimiz bu şekilde. Evet, iki kolumu da bitirdim, birleştirdim ve sonuç şöyle göstereyim. Gerçekten şahane oldu. Benim uzun zamandır yapmayı düşündüğüm ve çok beğendiğim bir modeldi. Ama ipini uyduramamıştım. Son olarak bu Estima'nın ipi elime geçti. Eski iplerimi karıştırırken ve gerçekten de birebir uydu. Şöyle bakın, şahane, dökümlü, yazlık. Gerçekten de çok güzel bir ürün oldu. Şöyle arkayı da göstereyim. Yapımı çok basit. Zaten detaylarını da sizle konuştum. Sizler de bence bir an önce deneyin ve yaptıklarınızı benimle paylaşın. Instagram üzerinden bana fotoğraflarınızı atabilirsiniz. Instagram hesabımı şu an ekranda görüyorsunuz. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.